Bey, öncelikle çok teşekkür ederiz Fly Health adına röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için. Bugün sizden ağız ve diş sağlığındaki son gelişmeleri, sunduğunuz tedavileri dinleyeceğiz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Siz de hoş geldiniz kliniğimize, hastanemize. Teşekkürler. Ben diş hekimi İsmail Güleç, Ankara Üniversitesi mezunuyum. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. Mezuniyet sonrasında maksilofasyal cerrahi üzerine uzmanlık yaptım. Ardından da ileri cerrahi teknikler, hem yumuşak doku hem de sert doku üzerine, yani kemik ve diş etiyle alakalı ileri cerrahi teknikler konusunda uzmanlaştım. Bu uzmanlık süreci tabii yurt içi ve yurt dışında uzun süren bir eğitim sonrasında elde edilen bir uzmanlık. Akabinde toplam yaklaşık 15 yıldır da mesleğimi icra ediyorum. Hastanemizde, ameliyathanemizde hastalarımızın tedavilerini yapıyoruz. Tabii ameliyathane A sınıfı bir ameliyathane ve maksimum hijyen ve maksimum konforla tedavilerin çok başarılı bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Evet, hangi cerrahi operasyonları yürütüyorsunuz burada? Kullanılan cerrahi tekniklerin başlıcalarına en başta implant tedavisi geliyor. İmplant tedavisi son zamanlarda diş eksikliğinin tedavisi için geliştirilmiş olan güncel bir tedavi yöntemi. Şu şekilde, eksikliğin olmuş olduğu, diş eksikliğinin olduğu bölgede daha önceden eksikliğin yanındaki dişlerden bir miktar aşındırma yapılıp ölçü alınıyordu. Laboratuvarda kaplaması hazırlanıp dişler üzerine takılıyordu. Bunlar kron köprü tedavi yöntemleri, köprü tedavi yöntemi veya deniyor. Evet. Şu an ise yandaki dişlere dokunmadan eksikliğin olduğu bölgeye direkt titanyumdan yapılmış implant yerleştiriliyor. Ve implant vücuda tamamen kaynadığı zaman, osteointegrasyon diyoruz biz buna, vücut kendi dokusu gibi tutuyor. Yaklaşık bu 2-3 aylık süreç de tamamlanmış oluyor veya immediate dediğimiz hemen yüklemede yapılabiliyor. Akabinde üstüne kaplaması takılmış oluyor. Porselen bir kaplama takılıyor ve orijinal dişe çok benzer, kendi ana dişi gibi çok rahat kullanabileceği bir yapı oluşuyor. Doğrudan etkili bir tedavi oluyor. Kesinlikle. Ve yandaki dişlere herhangi bir şekilde zarar verilmeden, onlara dokunulmadan yapıldığı için de hastaya çok ciddi manada zarar vermeden bir fayda vermiş oluyoruz. Diş eksikliğinin çok büyük problemlere neden oluyor. Şöyle, eksikliğin olduğu bölgedeki yandaki dişler o bölgeye doğru kaymaya başlıyor ve diş dizisinde ciddi manada bozulmaya neden oluyor. Dolayısıyla o bölgeyi rahat kullanamadığı için hastamızın eklemlerinde ciddi manada problemlere neden olmaya başlıyor uzun vadede. Ve tam öğütülemeyen gıdalar mideye, tam öğütülmediği için mideye gittiğinden dolayı mide bunları sindirebilmek için daha fazla asit salgılıyor. Ve bu asit midede ciddi manada rahatsızlıklara neden olur. Daha sonra orada da yine tam sindirilemediği için ince bağırsaklara geçtiği zaman ince bağırsaklarda da onu sindirebilmek için vücut daha fazla enzim salgılıyor ve bu enzimden dolayı da çok ciddi bir miktarda gaz oluşmasına neden oluyor. Tabii bu gaz oluşumu da vücudun dengesinin bozulmasına neden oluyor. Yani bir diş eksikliği çok basit bir gözükse de çok şeye etkiliyor. Çok büyük problemleri ve tüm vücut sağlığını etkiliyor. Evet. Onun için diş eksikliğini en kısa sürede bir an önce tedavisini yapılıp eksikliği tamamlamak gerekiyor. Bu önceden kron köprü yöntemiyle yapılıyordu. Yandaki dişlerden kesim yapılıp aşındırılıp yapılıyordu. Şu an artık implant tedavisiyle uyguluyoruz. İmplant tedavisiyle direkt implante çene kemiğini yerleştirip üzerine kaplamasını taktığımız zaman orijinal dişin hastanın tekrar kullanabiliyor. Çok güzel. Böyle başka etkili tedavileriniz var mı? Tabii ki. Bilhassa ön bölgede son zamanlarda çok popüler olan pembe estetik dediğimiz veya Hollywood smile dediğimiz güzel bir gülüş tasarımı sağlamak sadece dişlerle değil, yumuşak doku yani diş etinin de düzenlenmesiyle olan bir şey. Bu Evet. da gülümseme esnasında diş etlerinin belli bir miktarda görünmesi gerekiyor. Onun ölçüsü tabii kişiye göre, yüz ölçülerine göre değişmekle beraber ortalama 1-2 milim civarında. Şimdi bu bazı vakalarda fazla görünüyor diş eti, bazı vakalarda hiç görünmüyor. İşte bu vakalarda tam yüz estetiğini sağlayabilmek için diş etinin de ayarlanması gerekiyor. Yani sadece dişlerin sıralanması, rengi boyutu değil. Diş etinin de görünme miktarı ve düzgün bir hatta olması gerekiyor ki estetik tam sağlanmış olsun.
Bunu yapılabilmesi için gerekli işlemlere de işte pembe estetik diyoruz. Yani diş etinin mesela kısaltılması, uzatılması gerekiyorsa yumuşak doku transferleri yapılabiliyor. Dışarıdan veya hastanın kendi diş etini bir yerden alıp başka bir yere transfer edebiliyoruz. Bu sayede daha güzel bir estetik gülümseme sağlanmış oluyor. Çok güzel. Ne kadar sürüyor bu operasyonlar? Yaklaşık işlemin yapılması tabii vakanın durumuna göre değişmekle beraber işlemin yapılması hemen hemen 45 dakika içerisinde en fazla 1 saat içerisinde tamamlanmış oluyor. Anladım. Ameliyathaneniz de var. Ameliyathaneyi duyunca insan bir gün kalacaklar mı acaba diye düşünüyor. Evet, güzel bir soru. Ameliyathanede diş tedavisi için mesela implant olsun, pembe estetik, bu tarzdaki minor ameliyatlarda, küçük ameliyatlarda hastamızın işlemini bitirdikten sonra belli ilaçlar kendisine veriyoruz. Ağrı kesici, antibiyotik ve reçetesini verdikten sonra bir 15 dakika kadar misafir ettikten sonra taburcu ediyoruz. Yani herhangi bir şekilde burada kalmalarına gerek yok. Kısa sürede taburcu oluyor. Genel anestezimiz de var. Genel anesteziyle yani tamamen hastamızı uyutarak genel anesteziyle tedavi ettiğimiz zaman da müşahede odasında, yataklı serviste yaklaşık bir 2 saat kadar gözlemliyoruz. Ondan sonra gerekli ilaçları verdikten sonra, tavsiyelerden bulunduktan sonra yine taburcu ediyoruz. Yani şu anki teknolojinin gelişmesiyle ve tedavi teknikleriyle hastaların uzun süreli burada kalmasına veya zaman geçirmesine de gerek yok. Ortalama bir implant tedavisi için hastamızın yurt dışından veya yurt içinden geldiğinde ortalama 1 saat süre içerisinde implantları yapılmış oluyor. Ardından ölçüsü alınıyor. Mesela hemen yapılmasını isteniyorsa ölçüsü alınıyor. Ondan sonra yaklaşık bu 3 gün veya 5 günlük süre içerisinde tamamen bitirilmiş oluyor. Evet, genel anestezi gerektiren operasyonlar hangileri? Yine mesela implant tedavisinde 1 tane de olsa veya 10 tane de olsa veya kanal tedavisinde olduğu hastamız mesela korkuyor, tedaviye karşı çok böyle rahat gelemiyor, anksiyete, endişesi var. O tür durumlarda hastamıza genel anestezi yaptığım zaman yani tamamen bayıltıp kaba tabirle tamamen uyutup ondan sonra tedaviye aldığımız zaman tüm ağızdaki kanal tedavisi, dolgu, çekim, bütün işlemlerini bitirip uyandığında bütün tedaviler bitmiş oluyor. Çok konforlu ve çok rahat bir tedavi olmuş oluyor. Hasta için de, hekim için de çok rahat oluyor. Dolayısıyla diş hekimine gelme korkusunu yaşayan tüm hastalarımızı genel anesteziyle tedavi ettiğimiz zaman müthiş bir konfor ve rahatlık yaşamış oluyoruz. Hem hasta hem doktor için rahattır. Kesinlikle. Kesinlikle. Onların tamamen hastanın durumuna bağlı. Tabii. Hastanın istemesi halinde genel anestezi sağlanabiliyor. Evet. İmplant tedavisi son zamanlarda çok popüler olduğu için yapılan uygulamalar çok fazla artmaya başladı. Fakat bunun uzman ve bu konuda ihtisas yapmış doktorlar tarafından yapılması çok önemli. Deneyimli olması Tabii. çok önemli. Yani bir implant tedavisinin başarısı, implantın markası, kullanılan materyal, ondan sonra hekimin bu konudaki tecrübesi ve o bölgedeki sahanın yani yerleştirilecek bölgenin pozisyonu ve durumu çok önemli. Yani kemiğin kalınlığı, boyutu bunlar çok önemli. Yani sadece hangi markayı kullanıyorsun, hangi implantı yapıyorsun veya hangi hastane bu değil. Çok multifaktöriyel yani çok yönleri olan bir tedavi. Onun için bu konuda ihtisası olan ve çok deneyimli hekimlerin bunu yapmasında önem var. Ömür boyu kullanılacak ve ağız içerisine yerleştiriliyor. Yani böyle bir tedavinin bu kadar uzun süre kullanılacağı için dikkatli ve özenle yapılması gerekiyor. Ameliyathane burada yine önem arz ediyor. Çünkü ameliyathanede maksimum bir hijyen sağlanıyor. Kemik içerisinde bir işlem yapıldığı için hijyen çok önemli. Böyle bir olanağa sahip olması da kliniğin büyük önem taşıyor. Yüksek teknoloji kullanılması. Tabii ki. Tedavilerden sonra hastaların nelere dikkat etmesi gerekiyor? Tabii ki. Tüm cerrahi tedavilerden sonra belli prosedürler vardır. Yani diş hekimi, implant ameliyatı, pembe estetik vesaire. Bunlarda o yapılan işleme göre biz hastalarımıza belli tavsiyelerde bulunuyoruz. Ama genel olarak şöyle, cerrahi işlemden sonra ortalama 2 saate kadar herhangi bir şey içilmemesi gerekiyor. Oradaki uyuşukluğun da geçmesi lazım. Ondan sonra o bölgeye mümkün olduğu kadar çok sert gıdaların
gelmemesi ve çok sert ve sıcak gıdalarına gelmemesi gerekiyor. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Cerrahi bir işlem olduğu için sonrasında kanama, çok az kanamalar olabilir. Bunu bekliyoruz. Ortalama çok az sızıntı şeklinde kanamalar bir yıl kadar sürebilir. Fakat çok aşırı derecede kanamalar olması halinde hekime bunun mutlaka bildirilmesi gerekiyor. İşlem sonrası için verilen ilaçların mutlaka uygulanması lazım. Yani ağrı kesici başta antibiyotik ve antiseptik gargara kullanıyoruz genelde hastalarımıza ve bunların düzenli kullanılması gerekiyor. Mesela ağrı kesici ve antibiyotiği günde 2 defa gibi, Evet. gargaranın da günde 2 defa. Çok sert gıdalar yenmemesi lazım. Çok sıcak gıdalardan kaçınılması lazım ve o bölgenin kullanılmaması gerekiyor. Yumuşak ve ılık gıdaların tercih edilmesi gerekiyor. Bu tür işlemlerden sonra ortalama 3 gün hassas davranılması gerekiyor o bölgeye. Bir haftaya kadar dikişlerin alınması gerekiyor. Dikişler bir hafta 10 gün aralığında alınması gerekiyor. Çok güzel. Peki bu ağız sağlığı ve cerrahisi konusunda başka bizimle paylaşmak istediğiniz yeni gelişmeler, trendler var mı? Tabii ki. Şöyle, hastalarımızın dikkat etmesi gereken en önemli konulardan genel diş hekimliği ile alakalı, bununla alakalı bilgi vermek istiyorum. Şöyle, hepimizin belli bir diş yapısı ve tükürük yapısı var. Tükürüğün içerisindeki mineral kompozisyonu çok önemli. Hepimizinki farklı. Tabii ki. Tükürüğün içerisinde kimi hastalarımızda mineral oranı yüksek, kimisinde düşük. Bu ne demek? Mineral oranı yüksek olan vakalar, ağız içerisinde, tükürüğün içerisinde mineral oranı yüksekse dişin üzerine bu tükürük geldiği zaman dişi besliyor. Ve dişler daha sert bir hale gelmeye başlıyor. Yani sertten kastım aslında besliyor. Yani daha güçlü bir hale geliyor. Flor oranı yüksek, yani mineral oranı yüksek vakalarda dişler biraz daha dayanıklı olur diş çürüklerine karşı. Fakat dezavantajı da mineral oranı yüksek olduğu için diş taşı oluşumu artabilir. Diş taşı oluşumu Çok artabilir. ilginç. Evet. Bu vakaların kullanması gereken macun florsuz bir diş macunu kullanması gerekiyor. Yani içerisinde mineral olmayan diş macunu kullanması gerekiyor. Tam tersi floru, yani mineral oranı düşük hastalarımızda diş çürükleri çok oluşur. Çünkü dişleri besleyecek bir mineral olmadığı için tükürüğün içerisinde diş çürükleri çok oluşur. Diş taşı da çok az oluşur. Yani tersine oluyor. Çünkü dişleri besleyemediği için tükürük. Bu vakalarda da florlu bir diş macunu kullanması. Yani mineralli dışarıdan bizim takviye etmemiz gerekiyor. Yani özetle şu. Kendi kafamıza göre rastgele bir macun almak, rastgele bir gargara kullanmak kesinlikle yanlış. En pahalısı, en kalitelidir. Kesinlikle yanlış. Kendimize uygun olanı bulmalıyız. Aynen öyle. Peki Nasıl? nereden anlayacağız bu mineral oranını? Onu kendimiz de anlayamayız. Evet. Bunu profesyonel bir hekimin önermesi gerekiyor. Nasıl ki saç, cilt yapımıza göre krem, şampuan seçiyoruz. Rastgele bir tanesini almıyoruz. Evet. Bünyemize uygun olanı. Aynı şekilde ağız yapımıza, tükürük yapımıza göre ve diş yapımıza göre. Diş yapısı da çürük aktif bireyler vardır. Çürüğe yatkın ve diş yapısı çürük aktif olmayan daha dayanıklı bireyler var. Diş yapısı daha dayanıklı. Bir hekim tarafından bakılıp hem tükürük yapısına hem diş yapısına göre uygun olan macun, fırça ve gargaranın seçilip ona tavsiye edilmesi gerekiyor. Yani hastaya tavsiye edilmesi gerekiyor. Kesinlikle hastalarımız kendi kafasına göre ben şöyle bir macun alayım, bunu yapmamaları lazım. Tekrar özetliyorum. Flor oranı düşük vakalar, onların florlu diş macunu kullanması gerekiyor. Mesela Evet. diş minesi onarıcı var. Hassasiyet giderici olanlar var. Flor oranı dengeli olanlar var, %50. Diş yapısı da dayanıklı. Bu vakalar tam koruma, total macunları kullanması gerekiyor. Flor oranı, diş yapısı, tükürük içerisinde flor oranı yüksek vakalarda da florsuz diş macunu tercih etmeleri gerekiyor. Diş hekiminin de bunu önermesi gerekiyor. Aynen öyle. Özel bir test gerekiyor mu bu mineral oranı için? Şöyle var, bu testler var. Hastaların tükürük analizini yapıyoruz, tükürük alıyoruz ve onun analizini çalışıyoruz. Ondan sonra mineral oranları çıkıyor. Ona göre bir öneride bulunuyor. Bu noktaya gelmeden hastamızın genel ilk muayenede ağız yapısı ve tükürük yapısını hekimimiz anlar. Yani hekimler anlar ve ona göre bir direktifte bulunur. Yani mesela çürük aktifse veya diş eti rahatsızlığı varsa antiseptik gargaraları kullanması gerekiyor. Bu çok önemli bir konu. Yani Çok rastgele bir önemli. macun, rastgele bir gargara kesinlikle kullanılıyor.
Bununla beraber genel yine diş hekimliği ile alakalı mesela ana ürünler yemek yenildikten sonra sabah, öğlen, akşam dişler genelde fırçalandığı için yiyeceğimiz tatlı, çikolata vesaire, yani sonuçta hepimizin böyle zevkleri var. Evet. Bunları ara öğünlerde yiyip ara öğünlerde yenilmemesi gerekiyor. Çünkü ara öğünlerde mesela yemeği yedik, dışarı çıktık veya ofiste bir şeyler atıştırıldı. O ağızda kaldığı zaman yaklaşık 30 dakika içerisinde dişlerde çürük oluşmaya başlıyor. Yani ara öğünlerden mümkün olduğu kadar kaçınmamız lazım. Diş Bu sağlığı önemli. açısından. Fırçalama- Yersek peki fırçalamak mı gerekir tekrar? Yoksa Şöyle, ağız duş mu? Evet, o pratik olarak dışarıda eğer imkanınız varsa dişine fırçalaması lazım. Ama pratik olarak şu yapılabilir: bol suyla durulama, Evet. havuç veya elma gibi meyve ve sebzelerde fırçalayıcı etkisi vardır. Onlar yenirse mesela çocuklarda da kısmen fırçalar, yani fiziksel bir sürtünme sağladığı için. Son olarak şekersiz sakızlar. Onlar da oradaki yapışmış gıdaları tutup aldığı için, çektiği için kısmen bir temizleme sağlar. Yani en azından bu. Hani fırçalama imkanı yoksa. Anladım. Çok teşekkürler İsmail Bey. Rica Çok ederim. aydınlatıcı ve ilgi çekici bilgiler verdiniz. Rica ederim. Ayaklarınıza sağlık.